Borsaya yeni adım atan herkes aynı soruyu sorar. Hangi hisseleri almalıyım? Bugün sizlere Borsa İstanbul'daki riski azaltan, düzenli büyüme hedefleyen bir hisse sepeti nasıl oluşturulur? Bunları adım adım göstereceğim. Bu video tamamen yeni başlayanlar için. Hadi başlayalım. Neden sepet oluşturuyoruz? Borsada sepet yapmak, yani çeşitlendirme yapmak yatırımcının en büyük dostudur. Çünkü tek bir hisse kötü performans gösterebilir. Sektöründe kötü bir haber gelebilir ve hissede çok ciddi bir düşüş olabilir. Diğer sektörlerden aldığın hisseler buradaki düşüşü dengeler. Mesela pandemide uçuşların kapanmasıyla havacılık sektörü bir anda çöktü. Ama senin elinde market hissesi olsaydı, bir gıda hissesi olsaydı, onlara ulaşım zorluğu olduğu için vesaire onların fiyatı artabilirdi. Bu şekilde birbirini dengeleyebilirdi. Peki sepet kaç hisseden oluşmalı? Yeni başlayanlar için en ideal sepet bence 4-6 hisse arası. Yani 6'dan fazla, bazıları diyor ki 4-10 arası olsun falan. 10 hisse bence çok fazla. Zaten yeni başlamasını çok fazla bilmiyorsun. Her birini tek tek takip etmek zor olabilir. Bence 4-6 hisse, 4'ten azı riske yaymak için, az olduğu için istemiyorum, tavsiye etmiyorum. 6'dan fazlasında dediğim gibi takibi zor olduğu için 4-6 arası bence ideal. Bir 40 hisse tutmak profesyonel fon işi. Yeni başlayanlar için çok gereksiz. Borsa İstanbul'da sepet oluştururken 4 sektör sizi yarı yolda bırakmaz. Bankacılık ve finans, enerji, petrokimya, sanayi, üretim, perakende, gıda, tüketim malzemeleri vesaire. Bu sektörlerin ortak özelliği BIST'in en derin, yani Borsa İstanbul'un en derin, en likit ve genelde en düzenli büyüyen alanları olması. Şimdi sektör örnekler vereceğim burada. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Gidip de şu hisseyi alın demiyorum. Diyeceğim ki mesela şu sektörden şu 3 tane hisseden birini seçebilirsiniz mesela. İsterseniz tabii ki başka hisselerde seçebilirsiniz. Ben sadece burada örnek olarak veriyorum. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bankacılık sektörüyle başlayalım. Burada Akbank, İş Bankası, Garanti gibi Türkiye'nin çok büyük bankaları var. Bu büyük ölçeklerden bir tanesini seçip portföyünüze koyabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ben katılım endeksinden istiyorum, yani helale harama dikkat ediyorum. Katılım bankacılığı için bulunan bankalar da var. Şu an aklıma gelen mesela Albaraka Türk var. Hani başka var mı bir bakmam gerekiyor. Aklıma ben ilk geleni burada söylediğim için dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bankalar Borsa İstanbul'un lokomotifidir. Bence sektörünüzde bir tane banka bulundurmalısınız. Enerji ve petrokimyaya bakalım. Burada da Tüpraş, Aksa Enerji gibi çok büyük firmalar var. Bu şirketler enflasyon dönemlerinde güçlü kalmalarıyla bilinirler. Bu yüzden de yine bunlardan birini ya da farklı bir enerji petrokimya firmalarından bir tanesini tavsiye edip portföyünüzde bulundurabilirsiniz. Sanayiden de baktığımızda Ford Oto, gübre fabrikaları, Arçelik gibi yine çok büyük firmalar var, Türkiye'nin büyük firmaları. Bunlara ortak olabilirsiniz. Burada hisse seçiyoruz ya, bu firmalara ortak oluyoruz. Yeni başladığınız için mantığını da tekrardan buradan bir bahsi geçmişken anlatmak istedim. Şöyle düşün, kenarda bir param var. Girip de altına, dolara vesaireye de koyabilirsin ama Türkiye'nin çok büyük firmalarını da koyabilirsin. Şöyle bir algı var Türkiye'de, borsa oynamak. Borsa oynanacak bir yer değil, bir oyun değil, bir yatırım alanı. Türkiye'nin en büyük firmalarına sen burada az bir paranla bile olsa ortak olabiliyorsun. Bu yüzden bunu bir fırsat olarak görmek gerekiyor bence. Ve bir yere ortak olduğunda ne yaparsın? Biraz kar ettim, hemen satayım çıkayım, böyle bir şey yok ki. Ortaksın sen burada. Uzun vade yatırım düşüneceksin. Bu büyük firmalardan parça parça topladığın az paralarını toplaya bileşik getirinin de gücüyle o az paranın çok büyük paraları getirebilirsin. Bu büyük firmalara ortak olarak onlarla birlikte kazanabilirsin. Nerede kalmıştık? Sanayi demiştim. Burada dediğim gibi Ford Oto, gübre fabrikaları, Arçelik gibi büyük firmalar var. Bir sürü daha farklı firma var. Tabii ki onlardan da seçebilirsin. Ben burada aklıma gelen büyük firmalardan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesini seçip yatırım yapabilirsin. Ama aynı sektörde 2-3 firmadan birden hisse almanızı önermem. Her sektörden birer tane seçebilirsiniz. Sanayi hisseleri uzun vadeli büyümenin temelidir. Perakende, gıda sektörüne baktığımızda da burada marketlere bakabiliriz. BİM marketler, Migros, Şok gibi marketlerden bir tanesi seçilebilir. Bunlar da kriz dönemlerinde bile tüketim durmayacağı için hissenin değeri çok fazla değer kaybetmeyecektir. Bu yüzden çok önemli. Bence bir tane bunlardan bir tanesini ya da dediğim gibi yine üretimden, marketlerden vesaire bir tanesini seçebilirsiniz. Sadece bu üçünde kalmak zorunda değilsiniz tabii ki. Teknoloji ve yeni nesil hisselere baktığımızda logo yazılım var. SDT, uzay savunma var. Son çok büyük bir firma olan Aselsan firmamız var. Bu firmalardan seçilebilir. Mesela bu savaş dönemleri, bol bol savaşın olduğu bir dönemden geçtik. Aselsan ne kadar çok yükseldi mesela. Takip edebilirsiniz bunları. Bu dediğim firmaların içerisinden bir tanesini seçip hisse alabilirsiniz ya da yine aynı sektörden farklı firmayı seçebilirsiniz. Burada önemli olan benim burada verdiğim sektörlerden önemli bence. İçerisindeki hisseler tabii ki o sektörde her hisse aynı performansı göstermiyor. Burada araştırıp seçmek artık size kalmış. Ben de örnek veriyorum. Burada temel mantık aslında şu: riskli sektörlerden küçük pay alıyoruz.
risksiz sektörlerden, köklü sektörlerden büyük pay alıyoruz. Yükselebilme ihtimali düşük de olsa yükseldiğinde çok hızlı büyüyen firmalara küçük bir para atıp hani o paramız bir anda büyük olabilir diye. Ama böyle daha sağlam adımlarla yavaş ama düzenli giden firmalara da büyük paralar atmamızı öneriyorum ki hani bir aksi durumda paramız çöp olmasın. Hisse seçerken son bir yılda ne kadar artmış buna bakabilirsiniz. Hani çok fazla anlamıyoruz, yeni girdik, yeni başladık. Ama en azından son bir yılda ne kadar ilerlemiş, ne kadar kar almış bunu bakabiliriz. Zaten Google'a bile herhangi firmanın ismini yazdığınızda hisse senedinin son bir yıllık performansını orada görebilirsiniz. Yüzde kaç artmış yazabilir. Hani grafik okumanıza bile gerek yok. Hemen üstünde yüzde kaç arttığı yazacaktır. Mesela bir hisse bir yılda %150 artmışsa o hisseye girmenizi önermem. Zaten çok yükselmiş. Belki de elinde bulunduran kişiler artık yükseldi deyip satacak, karını alıp çekilecek ve bu satıştan sonra bir düşüş gerçekleşecek. Bu düşüş de size denk gelebilir ve bu düşüşün toparlanması için uzun süre bekleyebilirsiniz. Fiyat kazanç oranı, PEG rasyosu gibi şeylere bakın diyeceğim ama yeni başladığımız için bu şeyler de bizi biraz aşabilir. O yüzden bunları zamanla öğreneceksiniz. Benim bunların hakkında da eğitim videolarım var. Onları da izleyip oradan öğrenebilirsiniz. Ama şu an başlangıç olarak böyle büyük güvenilir firmalara yatırım yapıp kafanızı rahat bir şekilde işte 6 ay, 1 yıl en az beklemenizi öneriyorum. Ve bu 6 ay, 1 yıl beklerken işte bir kere aldım hadi bekleyeyim değil. Her ay maaşının işte ne bileyim %20'sini artırabiliyor musun? O %20'sini bu 4-5 firmaya parçalayıp tekrar alım yapmanızı öneriyorum. Düzenli alım burada çok önemli. Çünkü hisseler gitgide mesela diyelim ki yükseliyor. Siz alırken de her böyle fiyattan aldığınızda zamanla bir ortalamanız oluşacak. İşte ne bileyim temettü veren hisse zamanla temettüler gelecek. Onlarla tekrar alacaksınız vesaire. Bu küçük paralar bileşik getirinde gücüyle yükselecek. Genellikle yeni başlayanlara önerilmez ama benim burada bir tavsiyem bir tane de spek hisse yani spekülatör bir hisse alabiliriz diye düşünüyorum. Diyelim ki 20 bin lira koydunuz. İşte burada 18 bin lirayı güvenilir hisselere dağıtın. 2 bin lirayı da gittiğinde üzülmeyeceksiniz. Spekülatif bir hisse alın. Çünkü bu hisseler gitmez ama bir anda ilerler. Çıkmaya başladığında bir anda bir bakmasın 3 katına çıkmış. Yani benim tavsiyem 4-5 tane güvenilir BIST 30 firmasından yatırım yapıp bir tane de gitmezse bile paranız gitse bile üzülmeyeceğiniz kadar bir parayla bir tane spekülatif hisse almanız. Tabii ki burada hisse adı vermeyeceğim. Zaten SPK yasaklıyor bu tarz önerileri. Size sadece şunu söyleyebilirim. Mesela bir hissenin şöyle 3-4 yıllık hareketlerine bakın. En az 2-3 yıldır hisse böyle yatay bir şekilde grafiği olması gerekiyor. Çünkü bu küçük hisseleri, spekülatif hisseleri bir tahtacı yönetir. Adam özellikle yükseltmez. Böyle yatayda tutar ki işte yatırımcıları döker. Küçük yatırımcılar diyelim ben bir hisse aldım 10 liraydı. 2 yıldır 10 lira kardeşim bu para gitmiyor. Benim paramın değeri gitgide düşüyor. Ben bundan çıkacağım deyip satıyor. Bıkıyor yani. Bıkan insanlar sattıkça da spekülatör buradaki elindeki tahtacı diyor ki işte herkes gitti artık. Hissenin neredeyse tamamı benim elimde. %90'ına sahibim. Ben artık bu hisseyi yukarı doğru çıkartacağım. O zaman da bir bakmışsın bir ayda 3 katı yapmış, 4 katı yapmış. Bazı firmalar var bir yılda 10 kat yapmış. Bu tarz hisseler var. Bu yüzden diyorum hani bir tane de spekülatif hisseye az bir para atın. Hani giderse üzülmeyeceğiniz para olsun. Ama kazandırırsa diğer o büyük firmalardan koyduğunuz paradan çok daha fazla parayı bir anda kazanabilirsiniz. Bu yüzden bir tane de spekülatif hisse diyorum ben. Belki burada beni izleyince işte borsadan kızanlar olacaktır. Zaten adam yeni hiçbir şey bilmiyor. Niye bunları öneriyorsun? Yani bilme. 2 yıldır zaten 3 yıldır yatay duruyor firmanın parası. Yani zaten dipte olduğu için böyle duruyor. Daha da çok fazla düşmeyecek. O yüzden aldın çıkabilir her an. Bekle bir yıl bekle bir şey kaybetmezsin yani. Çünkü gittiğinde de üzülmeyeceğin parayı oraya koyuyorsun. Peki sepette kaç ay kalınmalı? Yeni başlayanların en çok yaptığı hata bir hisseyi alıp 2 gün sonra satmak oluyor. Bakıyor biraz düşüyor korkuyor satıyor. Ya da ilerlemiyor ya diyor bu hiç ilerlemiyor bunu mu bekleyeceğim diyor satıyor. Bu çok büyük bir hata gerçekten. Borsada sepet en az 6-12 ay için yapılır. Uzun vadede risk düşer, dalgalanmalar normale döner. Hatta bence çok da ilgili olduğunuz bir alandaysa seçtiğiniz bu firmalara ömür boyu bile yatırım yapabilirsiniz. Küçük ömür boyu firmalara para atmak sizi inanın üzmeyecek, pişman etmeyecektir. Ya diyelim ki ben bugün bir hisse aldım. Yarın işte çıktı Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve o sektörle ilgili kötü bir haber düştü. Ben hemen satarsam zarar edeceğim. Ama beklersem bir hafta daha, 10 gün daha oradaki düşüşü telafi edecek. Hadi telafi etmedi, bir ay beklersem telafi edecek. 2 ay beklersem kâra geçecek. Burada öyle bir haftalık, 10 günlük falan düşünmeyin. En az 6 aylık sepet yapacağız ve bekleyeceğiz paramızın değerlenmesini. Hatta bu eklerken de küçük sürekli ilave edeceğiz. Sepeti sürekli kontrol etmek de çok büyük bir hatadır. Yeni başlayanların heyecanla sürekli yaptığı bir şey. Niye hatadır? Çünkü bir düşüş anında telaş yapabilirsiniz, panikle satış yapabilirsiniz.
Bunu ben söylüyorum, kendim yapıyor muyum? İnanın yapmıyorum. Günde belki 10 kere bakıyorum sepetime ama ben düşüşlerde panik yapıp satmıyorum. Biliyorum yani benim buradaki amacım uzun vade. O yüzden satmıyorum. O yüzden ben de bakıyorum. Zaten bağımlı olmuşum. Sürekli bakıyorum yani. Ama yeni başlayanlar için, panik yapacak, üzülecek, kafaya takacak insanlar için inanın haftada bir, belki 2 haftada bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Aşırı yükselen bir firmamız oldu. Diyelim aldık. Bir ayda firma %50 gitti. Artık burada satış gelebilir deyip karımızı cebe alabiliriz. Kar cepte güzeldir çünkü. Bunu da size tavsiye ediyorum. Hani ben bu firmanın yatırımcısıyım, 5 yıl duracağım gibi bir düşünceniz olabilir. Ama böyle kısa vadede çok yükseldi. Bu fırsat olabilir. O zaman satıp işte yine aynı sektörde başka bir hisseye geçebiliriz. Çok böyle uzun hani aldığımız hisselerde hiç hareket etmeyen firma varsa da bunun nedenlerine bir bakmak gerekir. Yorumlarda falan bana yazarsanız ben sizin için bakarım, yine konuşuruz üzerine. Borsa İstanbul'da başarılı olmak için sihirli bir formül yok. Ancak doğru sepet, doğru sektör ve sabır gerekiyor. İşte yeni başlayanların %80'ini başarıya götüren bir şey. 4-6 hisse seçiyoruz doğru sektörlerden ve 6-12 ay sabrediyoruz. Umarım bu videomda yeni başlayanlara bir ışık olur. Onlar için güzel bir başlangıç yapabiliriz. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlarda bana yazın. Yardımcı olmak isterim. Yatırıma yeni başlayan insanlara bir faydam dokunursa çok mutlu olurum. Mutlaka yorumlarda yazın. İnanın tüm yorumlara tek tek geri dönüyorum. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız ve bu yatırım yolculuğunda yalnız olmak istemiyorsanız, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.